the whole Gloria Jeans is totally empty. It's 9 p.m. so that's my office for today, which is fine. I actually want to talk about reconstruction, deconstruction. I heard it at 2014 by the Old Design art event. You know, there was people talking from all around the world, designers, famous designers and artists. So that reconstruction, deconstruction was one of my favorite actually. The reason why I'm talking about this right now is what I did for the Tenedos project, you know. It's not exactly reconstruction, deconstruction, but it's similar. So what I did, I took something from here, something from there, and I put it together in a completely different sense. So it's actually not copying, it's actually not making similar. It's just you take something, you take the red chair and put it on a black table, and take the white chair and put it on the red table. It's kind of reconstruction, deconstruction. You should search that in Google. It's something which brought this economical situation right now, to don't build things from new, to make old stuff usable again. The sample, like for example, a Chinese restaurant is closed, you know, it's down. So, and 1 week later someone wants to make a Canadian restaurant in the same place. So what people actually did normally, just throw it away. So in reconstruction, deconstruction, it goes like, you take the chairs and tables and stuff, all the old stuff from the Chinese restaurant, bring it, you can bring it to an artist and tell him, boy, this will be Canadian restaurant, so change this stuff to Canadian style. And what the artist does is he changes the shape, the colors. So from that moment on, you have brand new designed, fresh, artistic stuff for Canadian restaurant. So why reconstruction, deconstruction? Because otherwise we artists will be all dead, you know, from hungering. If people throw everything away and go buy from new, so the money is going to the big company's pocket. And okay, people are working in this company, so they get their salaries, but in most of this kind of huge companies, they all use robots, you know what I'm saying? There are just a lot of people in the glass buildings. It's a cool idea to bring money to artists' pocket, you know, artists and workcraft, to give people, workers and artists a chance to stay alive, to rebuild their knowledge and stuff, you know what I'm saying? It's okay when big companies are making profit from selling. It's not just about furniture, by the way, it's about cars and everything. Without workcraft and artists on this planet, nothing will move again. So one thing more, I have a plan to make some video series, I guess 5, 6, 7 videos, I'm not sure, but they will be in Turkish. And the reason is, you know, remember the guy that hit by a car in Hatay at the art festival? So not everybody's talking English or understand English, so me as well. I mean, with this English I can't say really. So it will be in Turkish, and because of that panel I was talking, we was not very concentrate on the stuff that we want to hear about. That's why I will talk about all the stuff that I couldn't talk at that day on the videos, so they can watch it. It will maybe give them a chance to hold on things about art. And so I hope you mind if I make some videos in Turkish. I will try to make translation
if I only find the time to do that. Hatay'da bir panel yaptık ve orada sanatla ilgili konuştuk. Sanatla ilgili konuştuk ancak bazı istem dışı konulardan dolayı çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla eksik kalan her şeyi bu YouTube kanalındaki videolarla telafi etmeye çalışacağım. Bugünkü video biraz böyle giriş gibi olacak. Sanat ve mozaik diyelim. Hepsi birbirinin bir parçası ama tabi resim, müzik, bu şey yamuk mu ya? Şimdi o gün gelen ilk soru, kendinizi tanıtır mısınızdı? Kendimi tanıtayım. İsmim Ayhan Keser. Jeoloji mühendisliği okudum. Bu dönem zarfında mozaik tabi aklımda olan bir şey değildi. Jeoloji mühendisliği ne yapar? Jeoloji mühendisliği, burası güvenli mi? Jeoloji mühendisliği taşlarla uğraşır. Jeoloji mühendisliği mermer ocağı bulur, mermeri çıkartır, işler ve teslim eder vesaire. Bu mermer ocağı falan filan, bunlar tabii çok... Burada bir çadır var ya. Bu mermer ocağı işleri oldukça maliyetli işler. Bunlar tabii çok maliyetli işler ve bana gelmedi açıkçası. Taşlar, mermerler çıkarıldıktan sonra ne yapıyor diye araştırırken karşıma mozaik çıktı. Üniversitedesin, para ihtiyacın var, iş kurman lazım vesaire gibi faktörleri ekleyerek, bunun ışığı niye yanıyor? Bu faktörleri de içine eklediğin zaman bir para kazanma arayışına girmiş oluyorsun. Mozaik o günlerde karşıma çıktı. Dünyanın en pahalı kaplama malzemelerinden olduğunu keşfettim. Fiyatlar, yani bir paket seramiğe göre veya mermerin normal haline göre 10 katı, 15 katı, 20 katı gibi bir şeylerdi. Birkaç firma vardı. Şimdi isimlerini hatırlamıyorum. O dönem araştırdığım, peşine düştüğüm. Numuneler istedim, araştırdım. Neyle yapılıyor, nasıl yapılıyor. Hiçbir kursa gitmedim, hiçbir eğitim almadım. İnisiyatiflerim doğrultusunda araştırarak, kendimi eğiterek yol aldığımı söyleyebilirim. Burada harbiden tırsıyorum. Karşıma çıkan şeyler neydi? Hepimizin bildiği şeyler. File, işte mozaik materyali, cam mozaik, mermer, seramik, dökme cam, hatta Lego bile olabiliyor. Yapıştırıcıları çok araştırdım. Yıllarca değil ama 1-2 sene kadar solvent içeren leş gibi bir yapıştırıcı kullandım. Sarı renkliydi, böyle bir sümük renk. Ciddi kokular yapıyordu. Baş ağrısı, beyin ağrısına kadar gidiyordu açıkçası. Üstelik taşların veya camın neyse üzerine geldiğinde de çıkmıyordu. Tinerle dahil çıkmıyordu. Bunlar kötü tecrübelerdi ama aslında iyi şeylerdi. Bunları okulda, aslında eğitim kurumlarında genelde olması gereken şeyleri anlatıyorlar. Ben daha ziyade olmaması gerekenlerinden yola çıkarak bu videoları hazırlayacağım. Yani sanat nedir, şudur değil, sanat ne değildir, onları söyleyebilirim. Bugüne kadar henüz başaramadığıma göre sanatın en azından ne olmadığını biliyorumdur. Bu şekilde bir seri video yapmayı düşünüyorum. Bugün konferans verelim deseniz, bir sürü herkesi bir yere topla, işte mekandır bilmem nedir, bunlar zor şeyler. İnsanları bir araya getirmek çok zor. Dolayısıyla bence buradan daha iyi bir ortam olamaz. Üstelik ücretsiz. Daha ne olsun. Sadece mozaik değil aslında. Genel anlamda sanatın ne olmadığını, bir şey yapabiliyor olmak, daha doğrusu öğrenilebilir bir şeyi öğrenip yapabiliyor olmak beni sanatçı yapmaz.
Herkes sanatçı biliyorum. Facebook'ta görüyorum. Herkes hemen sanatçı. Bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Benim için bu kadar kolay değil. Ben işi ciddiye alıyorum. Ayı falan 3 yaşındayım. Henüz sanatçıyım diyemiyorum. Ama ilk adımları attığımı söyleyebilirim. Umarım tüm bu seri bir işinize yarar. Tek dileğim açıkçası 15-16 yıldır sektörden, galerilerden, bütün mozaik ve sanat hayatımdan diyelim aldıklarımı geri vermek derdindeyim. Yani bir faydam olsun. Çünkü ben zamanında çok kişiye sordum ve çok aradım. Ama kimse doğru düzgün birçok konuda aslında karşılaştığım mozaik hayatında örneğin karşılaştığım hemen hemen her şeyden bahsedeceğim. Bir müşteri vardır, bir de siz varsınızdır. Dolayısıyla bu çok sanat olmuyor. Yani siz varsınız ve müşteri varsa sonrasında bu sanat oluyor. Önce müşteri, sonra siz varsanız, yani müşteri size gelip bir sipariş veriyorsa bu sadece bir siparişten ibaret. Bunun altını çizmekte fayda var. Müşteri görüşmelerinde nelere dikkat edilmeli veya müşteri nelere zorlanır, nerelere zorlamamak lazım. İşin teklif hazırlama kısmı var. Yani abi 3'e yapıyoruz işte, sen de zaten 1 vereceksin falan filan. Yani bu değil. Fiyat hazırlamak, direkt maliyetler, indirekt maliyetler. Bir atölyeniz, bir fabrikanız olması gerekmiyor. Eğer emeğinize değer veriyorsanız maliyetler her zaman önemlidir. Ekmek alırken bile hesap yapıyorsak, mozaik yaptırırken veya yaparken hesap yapmamak çok ahmakça olur. Burada bir şey bana saldırmadan bu video yapma şimdi böyle tuhaf taraflar. Mozaikte başarı yakalamak istersen, başarıdan kasıt dilediğin sanata erişmek için paraya ihtiyacın var. Çünkü bir yaşam sürdürüyorsun. Mozaik yapıp hemen satıp para kazanacağım veya hayatımı idam ettireceğim düşüncesi sadece bizim ülkemiz için değil, bütün ülkeler için biraz ütopik açıkçası. Dolayısıyla bir yandan şu an ne yapıyorduysan devam edip bir yandan da beni eğer dinleyebilecek vakit bulursan en azından mozaikte sipariş alacak hale gelebileceğine garanti ediyorum. Bagaj mı açık ya? Sipariş almak çok kolay. O siparişi aldıktan sonra onu devam ettirip teslim etmek, paranı almak, alabilmek ayrı bir konu. Bunların hepsini yapabilir hale gelirsin eğer şunları izlemeye vakit bulursan. Bu 175 ve 176. video, emin değilim. Hatta vlog diyelim. Normal şartlarda İngilizce yapıyorum. Çünkü dünyanın birçok yerinde takip eden demek istemiyorum ama ne yaptığımı izleyen insan var. İngilizce ortak bir dil. Bu dili öğrenmek şart. Bir şey araştırırken, bir ürün, malzeme araştırırken sadece Türkçe veya herhangi bir Tayland'da yaşıyorsan Tayland dilinde araştırmak yetmeyebilir. İngilizce ve Almanca da araştırırsan Google'da vesaire birçok dünya kaynağına erişmeni sağlıyor. Bu dil sadece birileriyle görüşüp manita yapmak için değil. Ben İngilizce olan, yani vlogların İngilizce kısmı muhtemelen devam edecek. Ancak videonun yarısından sonrasını bu konuya ayıracağım. I'm talking about that I don't want to separate the vlogs. They will be normally like regular in English, and I guess the half of the video will be in Turkish and in English, translated.